Hello everyone! This week we're going to talk about past simple tense. Do you remember what we studied last week? Yes, it was also past simple. We had a short introduction to past tense last week. Evet, geçen hafta geçmiş zamana kısa bir giriş yapmıştık ve nasıl emizarın was'lara dönüştüğünü ve bazı action verb'lerle nasıl geçmiş zaman cümle kurduğumuzu görmüştük. Şimdi hatırlayalım. Okay, let's remember. For example here, there are two examples here. I was in Ankara with my cousins last weekend. Gördüğünüz gibi mesela şu anda Ankara'ya dediğimizde I am in Ankara this week or I am in Ankara now. Değil mi? Şu anda derken I am ama geçmiş zamanda am was oluyordu. I was in Ankara with my cousins last week. Ben Ankara'daydım kuzenlerimle birlikte geçen hafta sonu ya da çoğul olduğunda were yani are'ın geçmiş hali olan were'ı kullanıyorduk. Mesela burada my cousins and I were in Ankara last weekend. Yani kuzenlerim ve ben çoğul özne oldu. Were in Ankara, Ankara'daydık geçen hafta sonu. Ve was were kullanımını hatırladıktan sonra şimdi bakalım bazı action verb'ler yani go, walk, talk, swim, run gibi hareket bildiren böyle fiillerle nasıl geçmiş zaman kuruyoruz. Her zaman ikinci halini kullanırız. Eğer cümle olumluysa yaptım ettim şeklinde ise her zaman ikinci halini kullanıyoruz. Fiiller geçmiş zamanda ikiye ayrılıyorlar. Düzenli ve düzensiz fiiller. So there are in past simple there are two types of words. Regular verbs and irregular verbs. Düzenli, düzensiz. Regular verbs, düzenli fiillerde yapmamız gereken ed takısını koymak. Irregular verb'lerde ise daha değişik formlar kullanıyoruz. Ve bunu daha sonra size listesinde vereceğiz. Let's start from regular verbs here. For example, start. Başlamak fiili bir regular verb, düzenli bir fiil. I started. Okay, I started. I started school 6 years ago. Ben okula başladım 6 sene önce. Helena. Visit fiili de bir düzenli fiil. Helena visited. Helena visited us in Istanbul last summer. Helena bizi ziyaret etti İstanbul'da geçen yaz. Gördüğünüz gibi 6 years ago yani önce, 6 sene önce ya da geçen yaz, geçen sene gibilerde last kullanırız. Önce derken ago, geçen derken last. Başka bir düzenli fiil. Walk. I walked to school with Ayça this morning. Burada ed takısı daha vurgulu. Started, visited. Ama burada ise walked şeklinde değil, daha kısa sesiyle. Walked. I walked to school with Ayça this morning. Bu sabah Ayça ile birlikte okula yürüdüm. Başka bir düzenli fiil want. İstemek fiili. I wanted to be an astronaut when I was little. Ne isterdim, ne istiyordum? Astronot olmak istiyordum. When I was yapısında geçmiş zamanda çok görürsünüz. When I was 10 years old yani 10 yaşındayken. Buradaki when daha çok hani soru olan ne zaman sorusundan ziyade burada iken anlamı veriyor. Yani ben gençken, when I was young, ben çocukken, when I was a child, ben Ankara'dayken, when I was in Ankara gibi. Burada da I wanted to be an astronaut when I was little. Ben ufakken astronot olmak isterdim. I wanted. Ve düzenli fiillerin listesini daha da uzatabiliriz ama bunlar hani en çok kullanılan düzenli fiillerden sadece 4 örnek. Okay, now let's have a look at some examples for irregular verbs. Burada düzenli fiillerin de uzun bir listesi var. Aslında
Çok fazla düzensiz fiil yok aslına bakarsanız ama çok kullanılan fiillerin içerisinde çok fazla düzensiz var. O yüzden çok fazla düzensiz fiil gibi gelebilir. Bu zamanla öğreneceğiniz bir şey, zamanla gördükçe, okudukça ve kullandıkça kelime dağarcığınıza yerleştireceğiniz fiil yapıları bunlar. Okay, let's see some examples here. We went to, okay, go fiili. En çok kullanılan düzensiz fiiller birisi tabii ki ve went oluyor. We went to the movies and saw. Gördüğünüz gibi saw da görmek, izlemek anlamına gelen see fiilinin geçmiş hali düzensiz. See, saw, go, went. So we went to the movies and saw the latest Harry Potter movie. Evet, sinemaya gittik ve en son Harry Potter filmini izledik. Son çıkan Harry Potter filmini izledik, gördük. We saw. Ve yine go fiiliyle başladık geçmiş haliyle. I went to the beach and took photos of the sunset. Evet, sahile gittim. I went to the beach ve take photos, fotoğraf çekmek. O zaman take de çok kullanılan bir düzensiz fiil. Ne oluyor? Took. I went to the beach and took photos of the sunset. Fotoğraflarını çektim. Neyin fotoğraflarını? Gün batımının. The sunset. And again, I went to the stationery store. Evet, gittim. Nereye gittim? Kırtasiye mağazasına. Kırtasiyeye gittim. I went to the stationery store and bought a board marker. Board. Neymiş? Buy fiilinin, başka bir çok kullanılan fiilin düzensiz geçmiş zaman hali. Buy, bought. And bought a board marker. Evet, kırtasiye gittim ve bir board marker satın aldım. Ve satın almak, buy, satmak, sell. Ve bir başka düzensiz fiil. Another irregular verb. We say sold. My father sold our old car and bought a new one last month. Babam ne yaptı? Eski arabamızı sattı. He sold our old car and bought a new one. Yeni bir tane aldı geçen ay. Okay, so now it's time to see the past simple forms with action verbs and how we use them with questions and negative form. And simple past negative form, again with action verbs. So, as you remember, in present, okay, let's remember present simple. So, I go to school. This is a positive form, affirmative form. I go to school, değil mi? Okula giderim. Bu olumlu yapıda. Gitmem derken I don't go to school. Ya da üçüncü tekil kullandığımızda she goes to school every day. O her gün okula gider. Negatif halinde yani olumsuz halde doesn't. She doesn't go to school. Geçmiş zamanda ise don't ve doesn't gibi bir ayrım yok. Bütün özneler için biz didn't kullanıyoruz. Do'nun geçmiş hali did ve don't'un da tabii ki didn't. Ve bir başka önemli ayrıntı. Normalde olumlu cümlelerde fiilin hep ikinci halini kullanıyoruz. Düzenli ise ed, düzensiz ise ikinci hali. Ama geçmiş zamanın didn't gördüğümüzde artık geçmiş zaman olduğunu zaten anlıyoruz didn't'tan ve fiilin ikinci halini yani geçmiş zaman halini kullanmamıza gerek kalmıyor. O yüzden orijinal formuna yani birinci yılın haliyle koyuyoruz. Okay, let's see this one. I didn't see Maria at school last week. Değil mi? I didn't saw değil, I didn't see. Görmedim Maria'yı okulda geçen hafta. Ben Maria'yı geçen hafta okulda görmedim. Bu last week en başta geliyor tabii ki. Last week, I didn't see Maria at school. And next, my parents didn't let me go out on the weekend. Evet, annem ve babam izin vermediler bana. They didn't let me. Neye izin verdiler? They didn't let me go out. Dışarı çıkmama izin verdiler. Hafta sonu dışarı çıkmama izin vermedi annem ve babam. So sad. And third example, I didn't tell anyone your secret. I didn't tell anyone your secret. Okay. Anlatmadım
Kimseye senin sırrını kimseye vermedim. Yapmadım. I didn't tell anyone your secret. So rest assured, I'm a discreet friend. I'm a reliable friend. And we went to Ankara. Again, it all becomes went in past simple because this part is positive. Evet, bu kısım olumlu kısım. O yüzden biz yine go'nun ikinci hali went'i kullandık. Ama ikinci kısımda negatif form. Didn't kullanacağız ve we went to Ankara but didn't have time. Normalde have fiili had olarak değişiyor. Düzensiz bir fiil. Ama gördüğünüz gibi didn't olduğu için biz yine birinci hali kullandık. But didn't have time to visit him. Evet, Ankara'ya gittik fakat zamanımız olmadı, zamanımız yoktu onu ziyaret etmek için. Okay, now simple past questions with action verbs. Nasıl negatifte didn't kullanıyoruz? Sonra da did yardımcı fiilini kullanıyoruz. Aynı geniş zamanda do you ya da does she der gibi bu sefer de bütün özneler için did kullanıyoruz. The first example, did you tidy your room yesterday? Daha hızlı söylediğimizde daha çok özellikle yaptın mı, ettin mi şeklinde sorularda, you'll olan sorularda did you yerine did you şeklinde duyabilirsiniz. Did you tidy your room yesterday? Did you tidy your room yesterday? Okay, cevaplar ne olur? Evet, topladım odamı. Yes, I did. Ya da, oh, sorry, no, I didn't. Sorry, but I will do it today, for example. And did your friends celebrate your birthday? Oh no, they didn't. Arkadaşların kutladı mı doğum gününü? Oh no, they didn't. Yani olumlu cevaplar yes, I did. Ya da yes, they did. Evet, kutladılar, evet yaptım. Ya da olumsuz da no, I didn't. No, they didn't gibi. Aynı present simple'da verdiğimiz kısa cevaplara benziyor değil mi? Yes, I do. Ya da no, she doesn't. Onun geçmiş hali. Yes, I did. No, I didn't. And tabii ki bazı sorular bunlar yes no soru değil mi? Yaptım mı ettim mi? Bir de information questions dediğimiz hani bu WH soru kelimeyle başlayan sorular. Mesela what time did you get up this morning? Yine did you yapısı değişmiyor fakat en başta tabii ki ne koyuyoruz? Sorumuz neyse, ne, saat kaçta, ne zaman, nerede, nasıl? Mesela burada saat soruyor değil mi? What time did you get up? Saat kaçta kalktın this morning? Bu sabah kaçta kalktın? What time did you get up this morning? And another question word, where? Again, we start with where. Where did you go on holiday last summer? Geçen yaz tatilde nereye gittin? Where did you go on holiday last summer? Okay, so this is how we use past simple with action verbs in affirmative, positive, negative, and question forms. Now I'm going to give you some homework from your course book and workbook. And here are some most common and useful irregular verbs for you. Let's start from our course book, and as you see here, and on page 70, we start a new unit, unit 6. Evet, 72. sayfadan başlıyor 6. ünitenin konuları ve burada bir kelime çalışması. Ve ardından bir memory quiz. How good is your memory? Hafızan ne kadar iyi? Onunla ilgili küçük bir quiz göreceksiniz. And then there's a dialogue here. Evet, burada bir diyalog var. Bunu okuduktan sonra buradaki okuma çalışmasını da yapıyoruz ve fotoğraflarla birleştiriyoruz. Birinci alıştırmadaki. And here, annoying neighbors. Evet, sinir bozucu komşularla ilgili bir kısım var. Ardından bir okuma parçası sayfa 77'de gördüğünüz gibi. Ve
burada sayfa 78'de bir listening ve grammar çalışması bir diyalogla beraber verilmiş. Az önce anlattığımız simple past konusuyla ilgili. Ardından yine bir listening aktivitesi sayfası 79'da. Ve burada küçük bir past simple oluşturmasıyla devam ediyoruz. Ve son olarak da The Real World Reading parçasıyla course book'umuzdaki ünite bitiyor. Bunlara tekrar bakmanızı istiyorum. I want all of you to check them out one by one. And now let's check out workbook, Junior 2 workbook. Okay, let's see what we have here. And Unit 6 memories, yeah. And you will see lots of examples with present and past tense here. Burada hem present tense hem de past tense'in karşılaştırmasını göreceğiniz birçok örnek var. Ve aynı şekilde burada da past simple'la ilgili bir alıştırma var sayfa 44'te. Ve Emily'nin bloku şeklinde bir okuma çalışması ve burada küçük bir past simple alıştırması daha var sayfa 45'te. Ve Selena Gomez'le gördüğümüz sayfa yine bir kelime çalışması göreceğiz 46. sayfada ve onu takip eden 47. sayfada bir reading ve grammar çalışması yine geçmiş zaman past simple ile ilgili. Ve son olarak da burada sayfa 48'de introduce a city or a like you visited before in a short and simple paragraph. Use the phrases above. Evet, yukarıdaki soruları cevaplayarak daha önce gezdiğiniz bir şehri, bir yeri anlattığınız ve geçmiş zaman yapılarını kullandığınız küçük bir yazı yazacağız sayfa 48'de. Okay, so that's all for this week. Thank you for watching. I will see you in the next class. And don't forget to wash your hands and stay home, stay safe. Bye. Page 74. Hey Maggie, how was your weekend? Not bad, thanks. What did you do? I went shopping on Saturday and bought a DVD. What about you? I watched a football match. When did you last go to a football match? It was yesterday. Really? What did you see? I saw Chelsea against Liverpool. Was it good? Yes, it was amazing. Chelsea won 2-1.
Their babies cry. Their dog barks. They talk loudly and argue a lot. They have noisy parties. Their children shout all the time. They have the TV on very loudly. They play musical instruments. The girls wanted to go to a match. They called a taxi. The taxi driver typed their destination into GPS. They chatted and listened to a music. The taxi stopped in a street with pretty houses. The taxi arrived at the girls' house. They looked out of the window. The girls wanted to go to a football match. They were Liverpool fan. They called a taxi, and jumped in a hurry way. The taxi driver typed their destination into GPS, and started journey. They chatted and listened to a music for a while together, and forget the way they are following. The taxi stopped in a street with pretty houses, not like a stadium. In the end they noticed and shocked. The taxi arrived at the girls' house. They looked out of the window. Sat. Could. Found. Heard. Read. Said. Saw. Took. Wore. When was it? Where were you? Who was with?
Where were go? What was do? What was the weather like? What time were get home? Why was it a memorable night?